Herkese selamlar. Bugün kış kampı hakkında A'dan Z'ye ne varsa konuşmaya çalışacağız. Kış kampına gitmek isteyen birçok insan var. Bunun hakkında geri dönüşler alıyorum sizlerden. Akıllarında bazı soru işaretleri var. Bunları tamamen giderip rahat bir kış kampı geçirmeleri için elimize olan, aklımıza gelen ne varsa konuşup dillendirmeye çalışacağız. Bu benim görüntümün haricinde sesimde duyduğunuz ilk video olacak. Şimdiden kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Geçelim maddelerimize. Evet, kampa gitmeye karar verdiniz. Fakat nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Benim bu konuda size 2 tane tavsiyem var arkadaşlar. Birincisi benim en çok kullandığım Wikiloc isimli bir uygulama var. Bunu ister Android ister Apple tabanlı cihazlara kurup güvenle kullanabilirsiniz. Nedir bu sistem? Mantığı nedir? Size şöyle açıklayayım. Daha öncesinde kampa gitmiş insanlar veya doğa yürüyüşlerine katılmış insanlar belirli rotaları bu uygulama üzerinden paylaşıyorlar. Paylaştıkları rotalar üzerinden de görseller paylaşıyorlar. Veya orada olan bir çeşmenin fotoğrafını paylaşıyorlar. Nerede su kaynağı olduğunu belirtiyorlar. Siz de bu görsellere bakaraktan güzel kamp alanları bulabilir. Gidip oralara ulaşımının da kolay olacağı yerlere güzel kampınızı atabilir ve gönül rahatlığıyla orada kış kampınızı geçirebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise Google Earth sistemleri arkadaşlar. Buna direktman bilgisayarınızdan giriş yapıp gitmek istediğiniz eğer yeri belirlediyseniz oralardaki düzlükleri, su kaynaklarına yakınlıkları, yerleşim yerine yakınlıkları gelişmiş uydu sistemleriyle çok güzel fotoğraflamışlar. Çok güzel her şeyin belli olduğu sistemler. Oralarda rahatlıkla kamp yerinizi seçebilir. Gönül rahatlığıyla bunu da kullanabilirsiniz. Evet, çadırımızı kuracağımız yeri belirledik. Gittik de çok güzel bir yere. Fakat öncesinde dikkat etmemiz gereken birkaç nokta daha var arkadaşlar. Onlardan en başta gelen şey rüzgar. Yeni bir kampçıysanız özellikle kış kamplarında rüzgarlardan mümkün olduğunca uzaklaşmanız gerekmekte. Çünkü rüzgar size konfor yaşatmaz, zorlar aksine ateşinizi tam yakamazsınız, çadırınız hasar görebilir. Bu gibi durumlardan uzak kalmak için rüzgardan mümkün olduğunca uzak kalmak gerekiyor. Peki nasıl uzak kalabiliriz? Şu şekilde. Sosyal medyada gördüğünüz kamp fotoğraflarından esinlenerek dağların zirve kısımlarına veya zirve kısımlarına yakın yerlerde kamp atmamamız gerekli. Veyahut bir uçurumun kenarında, uçuruma yakın yerlerde kamp atmamamız gerekli. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareket izler. Bu harekete maruz kalmamak için mümkün olduğunca bu tarz şeylerden ilk etapta uzak kalmak sizin yararınız olacaktır. Tam akşam vakitleri güneş de kendisini göstermeye başladı biraz. Umarım size kötü bir görüntü gelmiyordur. Şu an kameranın arkasında birisi olmadığı için tam bunu kontrol edemiyorum. Geçelim diğer maddeye. Güzel bir şekilde kamp atacağınız yere geldiniz. Baktınız az önceki belirttiğim faktördeki gibi herhangi bir rüzgar yok. Uçuruma yakın değilsiniz, zirveye yakın değilsiniz vesaire. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Fakat dikkat etmeniz gereken bir konu daha var arkadaşlar. Nedir bu? Eğer ki hava kapalıysa veyahut hava durumuna gitmeden baktıysanız yağmur veyahut kar bekleniyorsa o bölgede mümkün olduğunca ağaçlardan bir tık uzak kalmaya bakın. Bunun da sebebi şudur. Yağan yağmur veyahut kar ağacın dallarını kırabilir. Bu sizin çadırınıza gelir, çadırınıza hasar verebilir, size hasar verebilir. Bunlara maruz kalmamak için yağışlı havalarda mümkün olunca çadırınızı en yakın ağaçtan 2 metre uzağa kurmanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Gelelim kampta kullanacağımız malzemelere. Bunların ilk başında tabii ki de çadırımız geliyor arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi araçsız bir şekilde sırt çantasıyla kampa geliyorsanız mümkün olduğunca hafif ve dayanıklı çadırlar kullanmak zorundasınız. Benim size önerim, benim de kullandığım gibi artık adına siz her ne derseniz tepe çadır diyebilirsiniz, kanvas çadır diyebilirsiniz, kızılderili çadır diyebilirsiniz, üçgen çadır diyebilirsiniz. Bu tarzda ortadan sadece tek bir direkle sabitlenen yanlardan kazıklarının olduğu bir çadır sizin işinizi rahatlıkla görecektir. Çadır seçerken Instagram'da veya Trendyol gibi farklı satış platformlarında ucuza satılan kışlık 4 mevsim vesaire diyerek satılan ucuz çadırlara kesinlikle itibar etmeyin arkadaşlar. Çünkü kış kampının şakası olmaz. Yeni de ünlenen bir çadır konsepti var. En konforunda yapılan kamplarda genellikle kullanılan şişme çadırlar. Arkadaşlar ben bunun çok taraftar değilim. Kış kampları ev konforunda olmaz. O kadar konforu yani kampta da yaşamanızın çok bir manası yok açıkçası yani.
Kamp çünkü dediğimiz olay doğayla tamamen iç içe olduğunuz, o seslerini duyduğumuz, yani evin salonunu alıp da dağa götürmenin çok da bir gereği yok açıkçası. Ama yine de kullanmak isterseniz şişme çadırlar da çok kaliteli firmalar ürettiği, onları da alıp deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Eğer ki aracınız varsa, aracınız yoksa zaten onları taşıma imkanınız yok. Çünkü çok büyük hacimli ve çok ağır çadırlar. Çadırımızı kurduk. Peki sırada ne var dersiniz? Çadırın içerisini yerleştirmekte. Yani çadır ekipmanlarında. Benim kış kamplarında en sevdiğim şey arkadaşlar çadırımda görmüş olduğunuz gibi bir sobanın bulunmasıdır. Soba çoğu problemi aslında ortadan kaldırmakta. Isınma problemini ortadan en başta kaldırır. İkincisi ıslanan kıyafetlerinizi yağışta kurutmanıza fayda sağlar. Gerçekten kış kamplarında olmazsa olmazım benim sobadır. Bu saydığım faydaların yanında eğer benimki gibi camlı bir sobanız varsa eğer ki onunla gösterdiği ateşin sesi gerçekten sizi derin bir huzura götürür. Kampın yorgunluğunu alacaktır. Peki çadırımızda kullanacağımız sobayı nasıl seçeceğiz? Eğer ki benim gibi bir aracınız yoksa sizin tek çareniz katlanabilir bir kamp sobası almaktır. Ve bunda dikkat edeceğiniz en önemli husus boyut arkadaşlar. Çünkü bunlar paslanmaz çelikten olduğu için ağır malzemeler. Siz bulabileceğiniz bütçenize uygun en ufak sobayı alıp onunla kampa giderseniz sırt çantanızı atıp sizin için yeterli olacaktır. Zaten çadırlarımız çok geniş ebatlı çadırlar değil. En küçük soba dahil bunları rahatlıkla ısıtıp sizin yemek pişirme derdinizden kıyafetinizi kurutma derdine kadar çoğu şeyi çözecektir. Sıradaki diğer ekipmanımız ise zemin matımız. Zemin matı yerle bizim aramızda bir izolasyon görevi görür arkadaşlar. Yerdeki soğuktan ve nemden bizi uzak tutup konforlu bir şekilde uyumamızı ve geceyi rahat geçirmemizi sağlayan bir araçtır. Bunu seçerken peki nelere dikkat edeceğiz? Gideceğimiz yerin hava sıcaklığına dikkat etmemiz yeterli bu konuda. Fakat şöyle de bir dipnot geçeyim. Eğer gideceğimiz yer atıyorum 0 derece ise, eğer ki çadırımızda sobamızda varsa sizin 0 derecelik bir mat almanıza gerek yok. Benim yaptığım gibi 10-15 derecelik bir mat almak da sizin işinizi görecektir. Gelelim çadırdan sonraki en önemli kamp ekipmanımız olan uyku tulumuna. Arkadaşlar uyku tulumu size uyurken konfor sağlaması amacıyla üretilmiş bir üründür. Ve bunun 3 tane değeri vardır. Konfor, geçiş ve limit değerleri. Konfor değeri sizin en fazla dikkat etmeniz gereken değer. Sizin tulumun içine girdiğinizde kaç dereceye kadar konforlu bir şekilde uyku uyuyabileceğinizi belirten değerdir. Geçiş değeri sizin üşüme ile üşümeme arasında gelip gittiğiniz adı üstünde bir geçiş değeridir. Limit değeri ise sizin içerisinde üşüyeceğiniz fakat hipotermi gibi yani soğuktan ciddi hasarlar göreceğiniz limit değildir. Mümkün olduğunca konfor değeri sizin gittiğiniz coğrafyadaki hava sıcaklığına uygun bir tulum alıp o şekilde gönül rahatlığıyla uykunuzu geçirebilirsiniz. Ve burada da dikkat çekmek istediğim bir konu var. Yine tulumlarda da kesinlikle kaliteden ödün vermemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü sobaya da güvenip bir kampa gitseniz olabilir çok yoğun bir yağış alabilir, kuru odun bulamazsınız, odunlarınız bir şekilde yanmaz vesaire. Sizin için ciddi problemler yaratabilir. Kalitesiz ürünler o belirttikleri referans değerleri hiçbir zaman tutturamayacağı için geceleri sizin için bir kamp keyfinden ziyade bir survival mücadelesine dönüşür. Yani hayatta kalmaya çalışırsınız. Bunun gibi problemlerle karşılaşmamak için lütfen uyku tulumlarını ve diğer ekipmanları da tabii ki kaliteye özen göstermeniz sizin için iyi olacaktır. Uyku tulumunda yatacağınız zaman kişinin boyuna ve kilosuna göre altında veyahut yanlarında boşluklar kalabilir arkadaşlar. Bu boşlukları da yatarken kullanmayacağınız kıyafetleri oralara sıkıştırmak suretiyle içerideki alanı daraltarak daha hızlı bir şekilde ısınmanıza ve konforlu uyku sağlamanıza yardımcı olacaktır. Uyku tulumunda dikkat etmeniz gereken faktörlerden birisi de şu. Arkadaşlar daha sıkı giyineyim de içeride daha sıcak olsun mantığıyla kat kat giyinip tulumun içine kesinlikle girmeyin. Yapılan en büyük hatalardan birisi bu. Uyku tulumunun manası yani işlevi şudur. Sizin vücut ısınızla tulumun katmanı arasında bir hava akışı sağlayarak orayı sıcak tutmak. Yani uyku tulumu sizin vücut ısınız olmadan hiçbir işlev görmez. Siz kat kat giyinerek kendi ısınızı baskıladığınız ve geçişine izin vermediğiniz için aksine daha da üşüyeceksiniz. Bunlara hiç gerek yok. Tek kat giyinin ve içerisine rahatlıkla girin. Şöyle biraz geriye geldim çünkü güneş oldukça vurmaya başladı yüzüme. Size daha iyi bir görüntü sunmak için şöyle biraz geriye doğru geldim arkadaşlar. Kış kampına gidiyoruz diye öyle kat kat sıkı bir şekilde giyinmenin çok da bir manası yok.
Hele özellikle arabasız bir şekilde gidiyorsanız sırt çantasıyla gidiyorsunuz demektir. Ve o sırt çantası sobadır, çadırdır vesaire oldukça ağır olacak. Bu ağırlık içinde gerek çadırı kurarken gerek kamp atacağımız alana giderken oldukça zaten yorulacağız. Ve terlemememiz için kat kat giyinmemek önemli. Nasıl giyinebilirsiniz? Altımıza termal içli giyip üstümüze benim giydiğim gibi bir polar giyebilirsiniz. Polar da gayet sıcak tutup konfor sağlayacak bir kıyafettir. Üstüne de bir hırka, ceket bunun gibi bir şey giymek gayet ve gayet yeterli olacaktır. Gelelim güvenliğimizi nasıl sağlayacağız? Belki de kış kampına gidecek olan insanların aklına en çok takılan konu şu: yabani hayvan konusu. Ve benim de kış kampı yaptığımı öğrenen insanların %80'e yakını, %90'a yakını ilk olarak bu soruyu soruyorlar. Arkadaşlar, doğadaki hayvanlar insanla karşılaşmak istemezler. Öncelikle bunu bilmeniz gerekmekte. O internette, sosyal medyada gördüğümüz kampçılara saldıran hayvanların birçoğu rastlantıyla onlara denk gelmiş karşılaşmalardır. Yoksa hiçbir hayvan o kampçının orada olduğunu bildiği için oraya gitmez. Türkiye'de arkadaşlar zaten size saldırabilecek yabani hayvan sayısı oldukça az. Olanlardan da nasıl korunacağımızı ben size buradan tek tek anlatacağım. Birincisi arkadaşlar, kurduğumuz çadır dere yataklarına veyahut bir gölet kenarına mümkün oldukça yakın olmamalı. Sebebi de şu: küçük hayvanlar bu dere yataklarına su içmeye geliyorlar. O su içmeye gelen hayvanları avlamaya gelen diğer yırtıcı hayvanlarla ister istemez bir karşılaşmaya girebiliyorsunuz. Bununla sebep vermemek için dere yataklarından ve gölet kıyılarından bir tık uzakta kamp atmanız sizin için daha iyi olacaktır. Diğer ikinci faktör ise kamp atacağınız alanın, yani çadır kuracağınız alanın etrafına bir bakının. Eğer orada başka bir yırtıcı hayvanın ayak izi varsa veyahut bir dışkısını gördüyseniz o alanda kamp atmaktan vazgeçip başka bir alana gitmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü neden? Yabani hayvanlar belirli bir rota üzerinden gidip gelir arkadaşlar. Sahip oldukları alışkanlıkları çoğu zaman değiştirmezler. Bir su içme yoluna veyahut yemek yiyeceği alana hep aynı güzergah üzerinden gidip gelir. Bunlara dikkat etmeniz sizin için iyi olacaktır. Sizi koruyacak diğer bir faktör ise gerek çadırınız içindeki soba olabilir, gerek çadırınızın dışarısında bir ateş yakmak olabilir. Bunları yakarsanız o hayvan o ateşin, o dumanın kokusunu alıp ışığını veyahut uzaktan görüp sizin burada olduğunuzu anlayarak size yaklaşmayacaktır. Eğer ki ateşiniz olmazsa herhangi bir çadır lambasında bir parlaklık gördüğünde de yine aynı şekilde size yaklaşmayacaktır. Diğer bir korunma yöntemi ise sizin orada olduğunuzu, ateşiniz yok veyahut var, ekstra bir güvenlik olarak bunu kullanabilirsiniz. Yanınızda eğer ki bir düdük varsa bunu saat başı sesli bir şekilde öttürerek o hayvanın orada başka bir canlı olduğunu bilmesi ve oraya gelmesini engelleyecektir. Peki kampta beslenmek nasıl olmalı? Arkadaşlar, kamplarda mümkün olduğunca yüksek kalorili beslenmeye bakın. Zaten sarf edeceğiniz eforla bu kalorileri fazlasıyla harcayacaksınız. Mümkün olduğunca kalorili beslenmek sizin gün boyu olan enerjinizi yüksek tutacak, gerekli aktiviteler için enerji sağlayacaktır. Ve kampta ayrıyetten şuna da değinmek istiyorum. Su tüketiminizi kesinlikle azaltmayıp aksine arttırınız. Neden? Çünkü soğukta vücut fazla su tüketir arkadaşlar. Ayrıyetten kalori de fazla tüketir. Soğuk zamanlarda vücut dehidrasyona girmemesi için su tüketiminizi 2 litrenin altına günlük tutmamanızı öneririm. Vücudunuzdan su ne kadar azalırsa o kadar fazla üşümeye gidersiniz. Bu da sizin için hiç iyi olmaz. Gelelim kampta ihtiyacımız olan diğer ek bilgilere. Arkadaşlar, kampta her zaman, eğer ki yüksek rakımda özellikle yapıyorsanız, çakmak her zaman yanmayabiliyor. Bunun için yanınızda magnezyum çubuğunun olması çok işinize yarayacaktır. Herhangi bir kıvılcımla bir ateşi başlatmak oldukça kolay. Bunların nasıl olduğunu diğer videolarımdan benim izleyerek öğrenebilirsiniz. Diğer bir faktör, yanınızda her zaman kuru odun götürün. Kuru odun çünkü çoğu zaman bulamayabiliyorsunuz. Özellikle yüksek rakımlarda nemden, rutubetten, sisten vesaire o kadar ıslak oluyor ki odunlar. Ateşe attığınızda içerisinden sular çıkıyor. Ateşi başlatmak için yanınızda 1-2 parça kuru odun veyahut en kötü çıra götürmeye sizin için iyi olacaktır. Yoksa saatlerce bir ateş yapmak için uğraşırsınız, yok yere yorulursunuz. Ve birçoğu da başarısızlıkla sonuçlanır. Diğer bilgiler ise arkadaşlar, testere ve balta mutlaka çantanızın veya arabanızın bir köşesinde olsun.
Buralardan, dağlardan bulduğumuz odunlar her zaman sobanıza uygun değil. Bunun için yanınızda testere ve baltanın olması oldukça işinizi kolaylaştıracaktır. Bulduğunuz bir odunu testereyle kesip sonra da baltayla parçalayarak gece boyunca yakacağınız odunu istifleyebilirsiniz. Bu gayet işinizi kolaylaştıracak. Evet arkadaşlar, A'dan Z'ye kış kampı videomuzun sonuna geldik. Umarım kış kampına yeni başlayacak olanlara yardımcı olacaktır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve eğer aklınıza takılan başka bir soru varsa yorumlarda bunu belirtirseniz mutlaka cevaplayacağım. Kendinize çok iyi bakın ve doğayla kalın.